Bu videoyu sizin için acilen çekmemiz gerekiyordu. Ve sağanak bir şekilde yağmur yağıyordu. Yağmura rağmen bu videoyu çekelim dedik. Yağmurluklara büründük ve huzurunuza çıktık. Neyi konuşacağız? TRT1'de yayınlanan Büyük Selçuklu Uyanış dizisindeki mukaddes emanetleri konuşacağız. Yani Hazreti Fatıma'nın şu meşhur sandığını ve batınilerin neden bu ve Ehl-i Beyt'in emanetlerinin peşinde olduğunu. Sakın bizden ayrılmayın. Mukaddes emanetler deyince aklımıza ne geliyor? En başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kullanmış olduğu bir takım eşyalar geliyor. Hırkayı saadeti geliyor, sancağı şerifi geliyor, kılıçları geliyor. Bir de vücuduna ait Uhud Savaşı'nda kırılan mübarek dişinin parçası ya da vücudundan kesilmiş olan saç telleri, sakal telleri, lihye-i saadet dediğimiz nice mukaddes emanet. İşte bu emanetler Efendimiz Aleyhisselam'ın emanetleri. Bir de aynı dönemde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la aynı ortamda bulunmuş ve onun yolundan gitmiş sahabenin emanetleri var. Mesela Topkapı Sarayı'nda Hazreti Ebubekir'in bir adet sakal teli var. Hazreti Ömer'in kılıcı var. Hazreti Ali'nin kılıcı var. Ve Ehl-i Beyt'e ait bir takım emanetler var. Halid bin Velid Hazretleri'nin Topkapı Sarayı'nda tam 4 adet kılıcı var. Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Fatıma'nın yani Ehl-i Beyt dediğimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın yakın ailesine ait emanetler söz konusu. Bunun dışında mukaddes emanetlerde din büyüklerine ait emanetler var. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ayakkabısı var mesela. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin gömleği var mesela. İmam-ı Şahrani Hazretleri'nin külahı, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin içinde su içmiş olduğu siyah taştan tas bile bugün Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetlerde muhafaza edilmekte. Peki bugün bu videoda ben size ne anlatmak istiyorum? Mukaddes emanetler ama tamamını değil. Çünkü Topkapı Sarayı'nda 605 parça mukaddes emanet var. Zamanında yani geçtiğimiz haftalarda gezikitap.com'dan takip edebilirsiniz. Tarih Atölyesi'nde 4 saat mukaddes emanetleri anlatmıştım. Ama bugün size kısacık ve özet mahiyetinde mukaddes emanetler ve Selçukluların ilişkilerinden bahsetmek istiyorum. Hakikaten Büyük Selçuklu Devleti döneminde mukaddes emanetlerle Selçukluların bir bağı söz konusu olmuş muydu? Bunun cevabını vermek için önce bizim sizinle beraber Selçuklulara kadar yani Selçuklular dediğimiz hangi dönem? 1060'lı yıllara Selçukluların devlet haline gelmesine kadar 1040'dan akan sonrası sürece kadar bu emanetler kimlerin elinden geçti? Kısacık bunları hatırlamamız lazım. Mesela Efendimiz Aleyhisselam ve 4 halife devri sonrasında Emeviler dönemi başladı. Ve Emevi saltanatı döneminde emanetler elbette muhafaza edildi. Medine'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Ehl-i Beyt'inin, sahabelerinin elinde muhafaza edilen emanetler vardı. Ya da bizzat Emevi saltanatının başkentleri Şam'da muhafaza ettiği emanetler vardı. Mesela Hırkayı Saadet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şair Kâb bin Süheyr'e Kaside-i Bürde'yi dinledikten sonra sırtından çıkararak hediye ettiği Hırkayı Saadet halifeliğin sembolüydü ve hala da öyledir. Ve Emeviler onu aldılar. Kâb bin Süheyr'e ağırlığınca altın verdiler. Şam'a götürdüler ki bugün Topkapı Sarayı mukaddes emanetlerdeki Hırkayı Saadet o Hırkayı Saadet'tir. Bir onların eliyle korunan vardı. Bir de sahabelerin elinde muhafaza edilen vardı. Mesela bugün Topkapı Sarayı'nda tam mukaddes emanetleri böyle gezip dışarı doğru çıkarken daha yeni aylar önce açılmış bir Ehl-i Beyt sergisi var. Ehl-i Beyt. Beyt ev demek. Ehl-i Beyt Efendimiz Aleyhisselam'ın ev ahalisinin emanetleri demek. Oraya böyle girer girmez ahşap bir tas görürsünüz. Dışı gümüşle kaplı. Normalde 2003 yılına kadar kimse o tasın ne olduğunu bilmiyordu. Osmanlı envanterinde gümüş tas diye geçiyordu. Halbuki gümüş değildi. Ahşapta dışı gümüşle kaplanmıştı. Üzerinde incecik bir yazı o yıllarda araştırmacılar tarafından fark edildi ve okundu. Tasın bütün hatırası ortaya çıktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün Medine'de sahabelerle otururlarken sahabelerin arasında genç bir çocuk o günlerde 13-14 yaşında Sehil adında o tahta tasla Efendimiz'e su getirmiş. Peygamberimiz de o suyu içmiş.
genç tası saklamış. Yıllar sonra Medine valisi Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine hediye etmiş. Ondan gele 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 Memlüklerin Şam valisi Emir Siba'ya kadar gelmiş. Emir Sibay da içine ince bir zift tabakasıyla kaplatmış. Hani böyle börtü böcek bu ahşabı yemesin diye. Dışını da gümüşle kaplatmış. O güne kadarki hikayesine, geçmişini oraya ince bir yazıyla not düşmüş. Devamını bilmiyoruz, tahmin ediyoruz. Yavuz Sultan Selim muhtemelen o Mısır seferine gittiğinde Mercidabık zaferinden sonra biliyorsunuz işte Filistin topraklarına, Şam'a, oradan da Kahire'ye indi ya, Ridaniye Savaşı yapıldı. O gidiş ya da geliş sırasında Şam'da kendisine böyle bir emanetten bahsedildi ve o da bu emaneti aldı, Topkapı Sarayı'na intikal ettirmiş oldu. Yani sahabelerin o gün ellerinde muhafaza ettikleri bir takım emanetler de söz konusuydu. Ama bunlar farklı yüzyıllarda bir takım idari kanattan varlıklı, güçlü, kudretli insanların ellerine toplandı ve en sonunda Mekke ve Medine'de bir araya getirildi. Yani hemen bütün mukaddes emanetler %100'ü olmasa da %90-95'i neredeydi? Mekke'de Mescid-i Haram, Medine'de Mescid-i Nebevi hazinesi bünyesinde muhafaza edilmekteydi. Emevilerden sonra Abbasi saltanatı başladı. Uzun süren Abbasi yönetiminin bir dönemi vardı ki çok ciddi aciz kalmışlardı. Bu dönem Şii Fatimilerin Mısır'da, Şii Büveyhilerin Bağdat civarı Orta Doğu'da, Şii Karmatilerin bugün Arabistan'ın Ahsa'sı yani Orta Doğusu, Suudi Arabistan'ı düşünün, Bahreyn Adası bölgesi bulundukları bölgelerdi ve hızla güç kazanıyorlardı. Sünni İslam zayıflarken onlar güçlenmekteydiler ve bu güç ve kudreti elde edince mukaddes emanetleri, mukaddes toprakları da avuçlarına alarak güçlerini zirveye çıkarmak istediler. Ve Fatimi halifesi Kahire'de oturmaktaydı. Emir verdi Karmatilere ve Karmatiler büyük bir ordu hazırlayarak, çünkü Ahsa bölgesindeler. O gün Mekke Medine'ye en yakın olanlar onlar. Büveyhiler Bağdat civarındalar. Abbasi halifeliğini kıskaca almışlar ve onlara her istediklerini yaptırıyorlar. Fatimiler zaten çok büyük bir güç. Ellerinde sadece Kahire değil, Şam ve aynı zamanda Filistin toprakları, Kudüs'te var. İşte o sıkıntılı günlerde Karmatiler Mekke ve Medine'ye saldırdılar. Mekke'yi tavaf etmekte olan o an hali hazırda birkaç bin kişiyi direkt tavaf alanında öldürdüler. Hacerül Esved'i çaldılar. Mukaddes emanetlerin bir kısmına da bu şekilde el uzattılar. Ve onları Bahreyn bölgesinde Ahsa'daki kendi coğrafyalarına götürdüler. Tabi İslam dünyasında yapmış oldukları bu hareket büyük bir infialle karşılandı. Ters tepki yaptı. Bu İslam dünyasında Şii toplulukların aleyhine dönecek bir rüzgar haline gelmek üzereydi. Bunun üzerine ne oldu? Fatimilerin Kahire'deki halifesi o gün haber gönderdi Karmatilere. Hacerül Esved'i tekrar yerine götürün, bu işin üstünü kapatalım yoksa aleyhimize dönecek diye. Ama Karmatiler Hacerül Esved'i parçalamışlar. 8 büyük parça halinde öylece durmaktaydı. Götürüldü ve orijinal yerine bu kez yapıştırılarak konmuş oldu. İşte o günlerde ne olduysa oldu. 1040 Dandanakan Savaşı meydana geldi. Ve Dandanakan Savaşı'nda Selçuklular Gaznelileri yendiler. Ve büyük bir devlet olarak dünya siyaset arenasında boy gösterdiler. Önce Nişabur, ardından İsfahan'a gittiler. Başlarında kim vardı? Tuğrul Bey vardı. Tuğrul Bey ve Çağrı Bey iki kardeş ve amcaları Musa Yapku. Aslında siyasi tarihte okuduğumuz, az çok bildiğimiz konular bunlar bizim. Ama atladığımız konu ne? Sünni İslam'ın siyasi arenada yeniden ön plana çıkması ve Şii Büvey oğullarının, Fatimilerin ve Karmatilerin önünde Sünni İslam'ın yeniden yükselmesi Büyük Selçuklu eliyle söz konusu olacaktı. İşte o enteresan günlerde Tuğrul Bey İsfahan'a gelip Büyük Selçuklu'yu kurarken bir taraftan bir Selçuklu ordusu Mekke Medine üzerine ilerlemekteydi. Mekke ve Medine Karmati kıskacından Büyük Selçuklu eliyle kurtarılacak. Mukaddes emanetler
güvence altına alınacaktı. Hatta bu emanetlerin küçük bir kısmı İsfahan Sarayı'na getirilecek ve orada güvence altında tutulmaya çalışılacaktı. Tuğrul Bey İsfahan'da çok durmadı. Oradan Re'ye geçti. Çünkü bir hedefleri vardı. Re'ye gidilecek, oradan Halep'e, oradan Şam'a ve Kudüs'e gidilecek. En sonunda Fatimilerin başkenti Kahire alınarak İslam dünyasının bu fitnesine son verilecekti. Ve tabii İslam dünyasında mukaddes mekanları kim yönetecek? Mukaddes emanetler kimin kontrolünde olacak? İşte bu noktadan da Sünni ve Şii mücadelesi almış başını gitmekteydi. Abbasi halifeliği ile Fatimi halifeliği arasında bu mücadele sürerken Büyük Selçuklu dengeleri değiştirmiş. Ardından Tuğrul Bey Bağdat'a girmiş, Büveyhoğullarını yenilgiye uğratmış ve Abbasi halifeliğine özgürlük vermişti. Mukaddes emanetlerin Bağdat'ta bulunan kısmı da güvence altına alınmıştı. Hatta Büyük Selçuklu ile mukaddes emanetlerin yan yana geldiği en önemli sahneyi anlatayım mı size? Tuğrul Bey Bağdat'taki Büveyhi kuşatmasını yenilgiye uğratarak ortadan kaldırınca Abbasi halifesi Kaim bir Emrillah'ın yanına gelecekti. Ve o geliş, Bağdat Sarayı'na geliş tarihçiler tarafından detaylarıyla anlatılır. Halifenin yanına gelir, yenmiştir, muzafferdir. Kaim bir Emrillah yenilmiş, esir iken onun tarafından kurtarılmıştır. Tuğrul Bey onun makamına girdiğinde halifenin yanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şair Kâb bin Züheyr'e hediye ettiği, oradan Emevilere ve oradan da Abbasilere geçen halifeliğin sembolü olan hırkayı saadeti görür. Ve görmesi üzerine eğilir ve hırkayı saadetin eteğini orada öpecektir. İşte Büyük Selçukluların Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar ve ne derece bağlı olduğunu bu sahne bize çok güzel anlatmaktadır. Sonra ne olur? Tuğrul Bey Re'ye geçtiğinde o gece büyük bir ihtimalle öldürülür. Yerine yeğeni Alparslan geçer. Kudüs'e doğru bir seyahati Roman Diyojen'in saldırısıyla yarım kalır. Ama onlar mukaddes emanetleri korumayı sürdürürler. Onların yanlarına tuttukları az sayıdaki emanet birilerinin iştahını kabartmaktadır. Bu birileri kimdir? Büyük Selçukluları adi suikastlarla öldürüp ortadan kaldırmaya çalışan İsmaillerin en azılı kolu olan Batıniler. Hasan Sabbah ve grubu. Ehl-i Beyt emanetleri onlar için çok önemlidir. Bakın Mısır'daki devletin adı Fatimi, Fatıma Devleti. Hazreti Fatıma'nın adını devletlerine verecek kadar Ehl-i Beyt'i çok ön planda tutmaktadırlar. Ehl-i Beyt bizim de başımızın tacı biliyorsunuz. Sünni Müslümanlar da Hazreti Ali ve soyunu çok severler. 12 imam başımızın tacıdır. Ama siyasi arenada onların niyetleri başkadır. Ve işte o emanetlerden biri Hazreti Ali'nin kılıcıdır. Biri Hazreti Fatıma'nın sandığıdır. Biri Hazreti Hüseyin'in gömleğidir. Biri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in kullandığı ve Hazreti Hüseyin Kerbela'dayken şehit edildiğinde üzerinde mübarek kanlarının bulunduğu o kanlı hırkasıdır. Biz bunlara Ehl-i Beyt emanetleri diyoruz ve bunlar son derece özel ve kıymetlidir. Bugün Topkapı Sarayı'nda hala birçoğu dolaplar ve bohçaların arasındadır. Keşke hepsi aynı anda sergilense ve biz de gözyaşlarıyla onları gezip görebilsek. Bütün dünya aksa gezse. Sonra ne olur? Bu mukaddes emanetlerin içerisindeki Ehl-i Beyt emanetlerine göz dikerler. Hatta suikastlarla Nizam-ı Mülk'ü ve Melikşah'ı şehit ederler. Ama bunları elde etmeye muvaffak olamazlar. Geçen pazartesi değil, ondan önceki pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu'yu izliyorum. Tabii ki bu dizide de kurgu hataları var, yok mu? Bir sürü var. Ama Büyük Selçuklu'yu bizim insanımız bilmiyor. Onların hangi kıymetlerimizi öne çıkardığını farkında değil. Onun için bu diziyi önemsiyorum. Ve her pazartesi oturuyorum. Olumlu ya da olumsuz yönleriyle sosyal medyadan gözüme takılanları aktararak bu diziyle doğru Büyük Selçuklu'yu öğrenelim arzu ediyorum. Evvel hafta oturdum. Büyük Selçuklu'yu izliyoruz. Mukaddes emanet muhabbeti birkaç bölümdür geçiyordu. Ben de diyordum Allah Allah hangi mukaddes emanet? Sonra bir de gördük ki mukaddes emanet bugün Topkapı Sarayı'nda hala sergide bulunan Hazreti Fatıma'nın sandığıymış. Evet, küçücük bir sandık, üzeri oymalı, muhteşem oymalı, acur bir sandık. Orada durmakta köşede. Mukaddes emanetlere girdiniz. Solda destemal odası var. Karşıda padişahın 39 öğrenciyle namaz kıldığı yer var.
Oradan döndünüz. Has odanın kapısının önüne geldiniz. Üzerinde Esselamu Aleyke Ya Resulallah yazıyor. Oradan döndünüz. 3 sahabe kılıcı var vitrinde. Onun sağındaki kapıdan içeri girdiniz. O girdiğiniz yer arzhane diye adlandırılır. Arzhane. Çok özel arzların yapıldığı yer padişah. Orada da Hırka-i Saadet'i gördüğümüz bir bölüm var. Yağmur deli gibi yağıyor bu arada. Ben hiç rahatsız değilim. Sizde bir sıkıntı, rahatsızlık yoksa. Allah'ın rahmeti nihayetinde. Ve orada bir cam var. Padişahın kaldığı has odanın içinin gözüktüğü ve üzerinde Esselamu Aleyke Ya Habiballah yazan oda. Oradan Hırka-i Saadet ve Sancağı Şerif'in sandıkları gözükür. Arkada altın sandık, en son Sultan Abdülaziz'in yaptırdı. Önde gümüş sandık. İçinde ukap, Efendimiz Aleyhisselam'ın sancağına bulundu. Bu tarafa döndük, bir vitrin var. Vitrinde önümüze gelen ilk 4 küçük mahfaza kutusunda Efendimizin kabir toprağı var. Sonra Uhud'da kırılan dişinin parçası var. Sonra Hazreti Osman'ın mührü var. Efendimizin mührü Eris kuyusuna düşürülmüştü onun tarafından. Devamında sakalı şerifler var. Arkada bir altın kutu var. Efendimizin Mısır kralına Mukavkıs'a gönderdiği mektup. Gümüş bir kutu var. Mukavkıs'ın hediye olarak gönderdiği naleyn ayakkabı. Döndük. Bu tarafta Efendimizin kılıçları var. Burada bir kapı var. Kapıdan girerken sağda Sultan Abdülmecit'in Mescid-i Nebevi maketi var. Kapıdan girdik içeri. Kur'an-ı Kerim okunuyor 24 saat. Hocamız var orada. Kur'an okunuyor. Oradan devam ettik. Küçük bir kapıdan artık çıkış koridoruna geldik. İşte orası Ehl-i Beyt sergisinin olduğu yer. Girer girmez, kapıdan geçer geçmez sağda minik bir vitrin. Vitrinin kenarında Hazreti Fatıma'nın sandığı. Şu an Büyük Selçuklu dizisinde işlenen o sandık. Bakın bu gördüğünüz sandık bugün Mukaddes Emanetler Dairesi'ndeki bu sandık Hazreti Fatıma'nın sandığı olarak geçer. Hazreti Fatıma'nın sandığı ve bugün TRT'deki Büyük Selçuklu Uyanış dizisinde Selçuklu'nun muhafaza ettiği ama batınilerin, Şii batınilerin çalmaya çalıştığı sandık budur. Hazreti Fatıma'nın döneminde bizzat kullandığı sandık olduğuna inanılır. Bu kılıcın da Hazreti Ali kılıcı olduğuna bu şekilde inanılmaktadır. Yani bundan sonra buraya gelenler daha bilinçli bir şekilde bu sandığı da gezebilecekler. Bu emanetleri bizden başta Şerif Hüseyin olmak üzere çok isteyen oldu. Şükürler olsun bugüne kadar kimseye vermedik ve inşallah kıyamete kadar da bu emanetleri biz muhafaza edeceğiz. Selçuklu gibi, Osmanlı gibi bunun şerefiyle inşallah şereflenmiş olacağız. O sandık bizim için çok önemli. Neden? Çünkü o sandık Osmanlı'nın şifreleri diye bir kitap hazırladık biz geçtiğimiz yıllarda. Ve o Osmanlı'nın şifreleri kitabının kapağına Hazreti Fatıma'nın sandığını koyduk. O sandık meğer oradaymış. Onu bir gösterelim. Islanacak ama getirelim ya, gösterelim. Kitabı getirir misin Baybars? O kitabı. Evet. Bakın. Heh. Olur, dolaşalım yağmurun altında çekim bitince. Bakın kitap bu. Bu kitap birkaç sene evvel hazırladığımız reklam gibi oluyor. Kusura bakmayın ama ben çok heyecanlandım. Biz 3 sene evvel bu kitabı hazırlarken, kapağına bu sandığı koyarken hiç böyle bir şey bilmiyorduk tabii. Yani TRT'de böyle bir dizi yayınlanacak. Dizide Mukaddes Emanetler'de Ehl-i Beyt'in en önemli emanetlerinden Hazreti Fatıma'nın sandığı işlenecek. Nereden bileceksiniz? Ve Hazreti Fatıma'nın sandığını kapağa koymuştuk. Amacımız şuydu. Osmanlı'nın bilinmeyenleri. Hani bir sandığın içerisinde gizli duran ama bilmemiz gereken özel şeyler. Bunu anlatmak için koymuştuk buraya. Hakikaten Osmanlı Devleti'nin kafa karıştıran, bilinmesi gereken birçok bilinmeyenine birçok soru ve cevaplarla bunda cevap bulmaya çalıştık. Kitap burada. Bahsettiğimiz sandık bu. Hala Uyanış Selçuklu'da bu işlenmeye devam ediyor. Batınilerin elinde. Batınilerin elinden Sencer tam kurtarmaya çalışırken bu kez Haçlılar devreye girdi. Sandık Haçlıların eline geçti. Orada kaldı dizi. Bilmiyoruz sonra ne olacak. Uzun lafın kısası. Selçuklular o gün Şii Büyeyhoğullarına karşı, o gün Fatimilere karşı, Karmatilere karşı hem İslam'ı, Sünni İslam, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı İslam'ı İmam Gazaliler ve Nizamiye medreseleri eliyle hem de bu mukaddes emanetleri başta Ehl-i Beyt emanetleri olmak üzere canlarıyla, başlarıyla korudular. Ve daha sonra Selçuklular bu emanetleri kimlere teslim ettiler? Eyyubilere teslim ettiler. Eyyubiler Memlüklere, Memlükler de Osmanlılara teslim etmiş oldular. Bugün şükürler olsun bütün emanetler hemen hepsi İstanbul'umuzda, Topkapı Sarayımızda, göz bebeğimiz konumunda hala bizim korumamız altında. Yağmur altında yapılan dualar reddolunmazmış.
Duam odur ki kıyamete kadar Rabbim bu mukaddes eşyaların bekçiliğini hep bize nasip etsin. Hep bize nasip etsin.